Herkese merhaba. Altın çilek hakkında bilgi vereceğim. Yer kirazı olarak da geçiyor. Başka isimleri de vardır muhtemelen. Yetiştirilmesi kolay bir bitki anladığım kadarıyla, ya da meyve diyelim. Domatesle birebir aynı olduğunu söyleyebilirim. Zaten domatesle aynı familyada. Şubat ayında saklama kabına ben tohumları diktim. Ondan sonra bardaklara şaşırttım. Sonra da şimdiye çok yakın bir zamana kadar öyle kaldılar. Sonra şu gördüğünüz büyük saksıyı Mart ayının sonuna doğru, diğerlerini de ondan sonra diktim. Bardakta olduğu müddetçe çok gelişmiyor. 4-5 yaprak oluyor ama yapraklar böyle olmuyor. Bardaktan büyük saksıya alındığında yukarı doğru gelişmiyor hemen. Önce yaprakları genişliyor. Hatta hiç gelişmiyor mu diye insan merak ediyor. Soğuğa karşı çok duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Domatesle o konuda da aynı olduğunu söyleyebilirim. Çok etkilenmiyor. Normalde 10 litrelik bir saksıya şöyle bir pide yeterli olacaktır. Ben bunu deneme amaçlı böyle bıraktım. Asıl bir gövde diktiğim şu saksı var. Bunun yaprakları bayağı genişliyor ve alttan sararmalar oldu. Muhtemelen işlevini yitiren yapraklar sararmaya başlıyor. Ben onları koparttım. Gövdesinde tıpkı domateste olduğu gibi çatallanmaktan engelledim ve şöyle şunu alayım oradan. Şöyle aradan çıkan kolları ben bunlardan aldım. Sonradan yaprakları da almışım gördüğünüz gibi. Şöyle dipten gelen bir tane sürgüne izin verdim. Ama onu keseceğim, yani ucunu körleyeceğim, onun bir tane meyve olsun üstünde. Deneme amaçlı bırakmıştım. Kesmeyi düşünüyorum. Çünkü edindiğim bilgilere göre tek gövde olması daha sağlıklı. Tek gövde olduktan sonra da çatallanmaya başlıyor. Çatallanmada da 2 çatal bırakılmasının daha sağlıklı olduğunu söylüyorlardı. İnternette edindiğim bir bilgiye göre. Zaten şu çatal biraz ince duruyor gördüğünüz gibi. Onu kessem çok daha iyi olurmuş. Önceden kesmedim. Şimdi de 1-2 meyve üzerine bırakıp uçlarını körleyeceğim. O şekilde 2 çatal halinde büyümesini sağlayacağım. Zaten teorik bilgiyi uyguladığımız takdirde daha iyi geliştiğini görüyorum. Mesela tek gövde olması, büyüyüp meyveye durması ve meyvelerinin şöyle sağlıklı olması için daha iyi anladığım kadarıyla. Büyüdükten sonra bu çatallar arasında meyve tutuyor. Yani her çatal arasında bir meyve tutuyor. Domatesten belki tek farkı bu olduğunu söyleyebilirim. Saksı içerisinde yetiştirmesi kolay, ancak susuz bırakmamak gerekiyor. Şöyle bir gün geçsin susuz kalmasının üzerinden. Yani dibinin yaş olması değil de sulamanız gereken bir gün sulamadınız. Yapraklarını salmaya başlıyor. Ama suyu verdiğimde düzeliyor. Öyle de iyi bir yönü var. Şöyle bir saksı daha var ve bir tane de yer de var. Yerde denediğime saksıyla kıyaslama açısından bakacağım nasıl oluyor diye. Onun dibinden gelenlere de izin vermeyi düşünüyorum. Yer de var. Yerde Toprakta denediğime olanın dip sürgünlerini de kestim daha saksıyla sonra. Çünkü kıyaslama komşunun bahçesinde her açısından tarafı bakacağım nasıl kapladıklarını oluyor diye. gördüm. Onun Tek gövde dibinden üzerinde gelenlere de izin kesinlikle vermeyi daha iyi düşünüyorum. yetişiyor, daha iyi oluyor. Gövdeden çıkanları koparmak gerekiyor. Mesela gövdeden şöyle kollar çıkabiliyor. Bunları domateste olduğu gibi almak gerekiyor. Bu şekilde olursa gördüğünüz gibi yukarıda meyve taslakları oluşuyor. Meyve dağılıp gitmeden meyvelerini verebiliyor ve böylece istediğiniz kalitede meyveyi alabiliyorsunuz. Yoksa dallara giden enerjisi boşa gidebilir. Meyveler küçük kalabilir. Yukarıdaki meyveleri beslemeyebilir. Buna gerek yok. Elimizdeki meyveleri, yani gövdeye bağlı olan meyveleri geliştirmesini tercih edebiliriz. Yani tercih edersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Saksı da bu şekilde toprakta zannedersem daha iyi gelişir. Ama dediğim gibi budamasına dikkat etmek gerekiyor. Gövdeden çok fazla kol çıkmamasına dikkat etmek gerekiyor.
Üçe ayrıldığında, çatallandığında birini kesmekte fayda var. Böylece meyveler daha iyi olacaktır. Bu şekilde meyve alınabilir. Son olarak birkaç şey eklemek istiyorum. Saksıda rahatlıkla yetiştirilebilen bir bitki altın çilek. Ancak en az 10 litre, 15 litre saksı olması gerekiyor. Bundan küçük saksılarda verimli olacağını düşünmüyorum. Budamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Dikilip de bırakılabilecek bir bitki değil kesinlikle. İkinci olarak toprakta daha iyi yetişiyor. Yalnız toprakta daha fazla dallanıp budaklanıyor ve etrafa yayılıyor. Toprakta yetiştirecekseniz budamasına daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Saksıda da güzel meyveler elde edebiliyorsunuz ama toprakta elde ettiğiniz meyveler daha iri, daha aromalı oluyor. Bu nedenle toprakta yetiştirmek isteyenlerin daha iyi meyve elde edeceklerini söyleyebilirim. Saksıda da meyveleri seyreltmek yoluyla daha güzel meyveler elde edilebiliyor. Bakım şartlarını iyileştirerek iyi meyveler elde etmek mümkün. Kolay gelsin.